Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 pilotusunuz. Sınır ötesi operasyonda düşman hatlarının kilometrelerce gerisinde uçağınız vuruluyor. Uçaktan kendinizi fırlatarak paraşütünüzle ateş hattının tam ortasında bir dağ yamacına inmeyi başarıyorsunuz. Fakat düşman askerleri yerinizi tespit etti. Muhtemelen kısa süre sonra esir düşeceksiniz. Günlerce işkenceye ve sorguya maruz kalacaksınız. İşte bu psikolojik baskı altında öğrendiklerinizi uygulamak çok zor. Yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide tam da bittim dediğiniz anda telsiziniz cızırdamaya başlar. Size güven veren o ses tonuyla mesaj size iletilir. Yalnız değilsin. Personel kurtarma timleri yola çıktı. İşte o anda hayata tutunur, öğrendiklerinizi bir bir uygulamaya başlarsınız. Bilirsin ki gökyüzünden gecenin karanlığında süzülerek gelen o silüetler sıradan birer asker değil. Mehmetçiğe en umutsuz anında yardım eli uzatan Türk Hava Kuvvetleri'nin en gizli ve en elit operasyonel birimi. Hiç tereddüt etmeden düşmanın kalbine giren, soğukkanlı ve sakin tavırlarıyla dosta güven, düşmana korku salan bu efsanevi birimin kökleri 1990'lı yılların o en sıcak ve kaotik dönemine, terörle mücadelenin en sert geçtiği dağlık ve sarp coğrafyalara kadar uzanır. Kuzey Irak'a yapılan sınır ötesi stratejik sızmalarda, dağların tepesinde terör unsurlarına karşı yapılan operasyonlarda mühimmatı tükenmek üzere olan özel timlere ve komando kollarına bu kahramanlar destek verdi. Kamuoyunda tüm muharebe arama kurtarma yani MAK unsurlarının tek çatı altında olduğu sanılıyor. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı ÖKK MAK alayı, kara odaklı stratejik sızmalar, nokta taarruzlar ve derin keşif görevlerinin yanı sıra genel arama kurtarma faaliyetleri de yürütüyordu. Bu birlikle karıştırılan hava kuvvetleri MAK timlerinin ise sadece pilot kurtaran birer can kurtaran helikopter ekibi olarak görülmesi büyük hata. Onları benzersiz kılan sadece uçağı düşen bir pilotu düşman bölgesinde kalan personelleri kurtarmak değil, ileri hava kontrolörlüğü yani JITAK yetkilerinin de olması. Çatışmanın yaşandığı bölgede tepeyi tutmuş olan komandoların ve özel kuvvet timlerinin operasyonel etkinliğini arttırmak için F-16, SİHA ve taarruz helikopterlerinin ateş gücünü saniyeler içinde düşman bölgesine indirebilecek bilgiye, beceriye ve yetkiye sahiptirler. Kurulduğu ilk yıllarda UH-1, C-47 gibi emektar hava araçları ile şekillenen yapılanmalarına rağmen kurşun yağmuru altında Sikorsky ve UH-1 kasalarında gerçekleştirdikleri tahliyeler geride kimse kalmayacak felsefesinin en somut kanıtıdır. 1995 yılında resmi filolar olarak teşkilatlandırıldı. 2003 yılında İzmir Çiğli'de arama kurtarma hayatta kalma kurs komutanlığı adıyla kurumsallaştı. Zaman içinde arama kurtarma ihtisaslı personel günümüzdeki adıyla personel kurtarma adını aldı. Bu operasyonel gücün kalbinde artık tamamen yerli teknoloji yatıyor. Yıllarca AS-532 Cougar ve CN-235 uçaklarıyla görevlerini icra eden 135. Filo, günümüzde TUSAŞ tarafından üretilen Milli T-70 genel maksat helikopterleriyle en üst düzey operasyonel esnekliğe kavuştu. Operasyonlarda çok az sayıda ülkenin sadece Tier 1 operatörlerine verebildiği modern tesisatlar kullanıyorlar. Tamamen milli piyade tüfeği varyantları, özel maksatlı keskin nişancı sistemleri, gece görüş ve hedefleme optikleriyle donatılan PK timleri, helikopterlerin yere tam inemediği zorlu coğrafyalarda, fast-drop hızlı halatla iniş, mühimmat veya tesisat gerektiren görevlerde repelling adı verilen kontrollü iniş teknikleriyle saniyeler içinde en zorlu bölgelere intikal ederek düşmanın kalbine kadar sızıyorlar. Tahliye noktasına helikopterden atılan halata, üzüm salkımı metodu denilen donanımla kendilerini sabitleyerek çatışma bölgesini hızlı şekilde terk edebiliyorlar. Bu birime Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki subay ve astsubaylar arasından gönüllülük esasıyla seçilen adaylardan yeterli fiziksel dayanıklılığa ve mental iradeye sahip olanlar girebilir. İzmir, Çiğli ve Konya'daki üslerde fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın sınırlarını zorlayan son derece sıkı ön eleme aşamalarından geçerler. Burada başarılı olanlar dağcılık, kayak, paraşütle atlayış, kurbağa adam, kaçma kurtulma, nişancılık, taktik atış, harita kullanma, hayati idame,
uyku yoksunluğu, sorguya mukavemet ve ileri hava kontrolörlük eğitimlerinin verildiği kurs sürecine tabi tutulurlar. Personel kurtarma operatörleri kaçma, kurtulma ve sorguya mukavemet eğitimlerini görevlerinin doğası gereği günlerce süren açlık, uyku yoksunluğu ve kilometrelerce intikalin ardından gerçeğe yakın esaret senaryolarında gerçekleştirir. Aldıkları eğitimler sonucunda farklı unsurlarla görev yapabilen, baskı altında doğru karar verebilen, kas hafızası ile tek bir operatör gibi hareket edebilen kusursuz savaş makinelerine dönüşür. 30 kiloyu bulan silah, mühimmat ve tesisatla her türlü coğrafik şartlarda günlerce intikal edebilecek ve hayatta kalabilecek fiziksel dayanıklılığa sahiptirler. 23 Mayıs 2006 tarihinde Ege Denizi'nin güneyinde Rodos ve Kerp Adaları açıklarındaki uluslararası hava sahasında planlı bir görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16 savaş uçağı ile bu uçağı önlemek için bölgeye gelen Yunan F-16 savaş uçağı çarpıştı. Bu kaza iki ülke savaş uçaklarının havada birbirine üstünlük sağlamaya çalıştığı ip dalaşı denilen manevralarda limitlerinin zorlanması ve füze kilidi atma girişimleri esnasında meydana geldi. Kazadan Türk uçağını kullanan pilot kıdemli üsteğmen Halil İbrahim Özdemir sağ olarak kurtulurken Yunan uçağının pilotu Yüzbaşı Kostas İliakis hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından her iki savaş uçağı da kontrolden çıkarak Ege Denizi'nin sularına çakıldı. Türk pilot Özdemir çarpışma anında fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etti. Paraşütüyle denize indiğinde akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. O sırada bölgeden geçen bir Türk ticaret gemisi tarafından fark edilerek denizden çıkarıldı. Çok kısa sürede olay yerine gelen personel kurtarma timlerimiz kıdemli üsteğmen Özdemir'i ticari gemiden alarak helikopterle hastaneye götürdü. Personel kurtarma timleri Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında hava desteği koordinasyonu ile muharebe sahası arama kurtarma görevlerine katılarak kilit roller üstlendi. Düşman bölgesinde vurulan bir SİHA'mızın veya uçağımızın enkazının düşman unsurları bölgeye ulaşmadan imha edilmesi veya hassas parçaların, gizli verilerin kurtarılması bu birimin sadece can değil, stratejik teknoloji ve istihbarat da kurtardığını göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu olan personel kurtarma birimi, Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı başta olmak üzere sınır karakollarından Irak ve Somali'ye uzanan küresel bir coğrafyada aktif olarak görev icra ediyor. Timlerin kapasitesi sadece ulusal düzeyde değil, küresel ölçekte de hayranlık uyandırıyor. Her yıl Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı bu timlerin zorlu kurtarma senaryolarında ve müttefik unsurlarla ortak hareket kabiliyetinde dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu herkese kanıtladı. Gökyüzü onlar için dosta uzanan bir yol, karanlık ise en sadık dostları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geride asker bırakmam mottosunun tüm sorumluluğunu omuzlarında taşıyorlar. Başkalarının hayatları için kendi hayatlarını riske atıyorlar. Personel kurtarma operatörleri vatanı kahramanlar kurtarır, kahramanları ise biz cümlesinin ete kemiğe bürünmüş hali. Tarih bazı kahramanları aldıkları madalyalarla ya da başarılı oldukları operasyonlarla anar. Bazılarının ise kurtardığı insanların kalbindeki minnettarlıkla.